Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size bu güzellikle geldim bugün. Yine çok güzel bir bebek yeleği hazırladım. Şahane bir örnekle yaptım. Şöyle örneğimi de size göstereyim. Bugün size bunu anlatacağım ve yine çok kolay ve pratik bir şekilde öreceğiz. 2 tane ip almanız gerekiyor. İstediğiniz ölçülerde yapmak için 2 ip alırsanız kalanıyla da çorap örersiniz, patik örersiniz ve kombinlersiniz, tamamlarsınız ama 2 ip alın. Tığım 3 milim bir tığ. Bebek iplerinin hangisiyle örmek isterseniz onunla örün. Çünkü örneğimiz bebek iplerinin hepsine gidebilecek şekilde ve şöyle göstereyim, yumuşacık pamuk gibi bir yeleğim oldu. Birlikte bunu örelim. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız benimle birlikte bu güzel yelekleri örmeye devam edersiniz. Çok kolay ve pratik bir şekilde anlattım. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Hemen ipimizle tığımızı birleştirelim ve örmeye başlayalım. Şöyle söyleyeyim, 90'a yakın ya da 85-90 tane zincir çekin. Yok, zincirde bir sayı belirlemedim. Zincirin üzerine ayrımlarını yaparak kolay bir şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle uzunca bir zincir çekin. Nasıl kestiğimi, o fazlalığı nasıl yok ettiğimi size göstereceğim. Şimdi yukarıya çıkış için 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Ve bu 3 zinciri bırakıp bakın dördüncüye yalnız ipimin çift kanadından batarak bir trabzan yaptım. İpi aldım. Sıradaki zincirden bir trabzan aldım. Sıradaki zincirden bir trabzan. 14 tane trabzan çıkartacağız. Baştaki zincirimizde bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 böyle sayarak 14 tane tamamlayalım. 14 trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir, 1, 2 ve ipimi aldım. Bu son battığım yere, bakın şu son battığım trabzana tekrar aynı yere bir kere daha batırdım. Şöyle. Ve bunu da sayarak yine 14 tane trabzanımı yapacağım. 2. Bu yaptığımız ölçüler 6 aydan 2 yaşa kadar giydirebilirsiniz. Bebek büyür, yelek büyür. O yüzden standart bir ölçüdür bu. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Yıkandıkça açılır, yıkandıkça büyür. Benim oğluma ben 6 aylıkken giydirdiğim yeleğimi inanın 3 yaşına kadar giydirdim. Sonra o yeleği biz çok seviyorduk. Torunuma da giydirdim. Yani yelek hiç eskimedi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14. Bak 14 tane yine yaptım. Bu ön, bu kol. Şimdi arkayı ayarlayacağız. 2 zincir. Son battığım yere yine aynı şekilde batırdım ve bir trabzanı yaptım. Şimdi sıradakinden başlayacağım ve 22 tane trabzanımı yapacağım. Şimdi 4 oldu. 22'ye tamamlayalım. 22 taneyi de yaptım. Burası da arkası. Yeniden 1, 2 zincir ve yine son battığımız trabzanın aynı yerine batırdım. Şimdi 14 tane trabzan yapacağım. Öne doğru gidiyoruz. Bu gol şimdi. Buraları atlatmadan izleyin ki düzgünce yapabilirsiniz. 14 trabzan olana kadar her zincirime bir kere batıracağım. Evet bakın 14'ü de yaptım. Şimdi son 14'ümüzü yapacağız. 2 zincir ve yine son battığımız trabzana aynı yere ve 14 tane ile devam edeceğiz.
Bu da ön. 3, 4, 5. Evet, son 14'ümü de yaptım. Ve bakın şeklimiz şu şekilde oluştu. Şöyle bakın, boyun boşluğu. Şimdi zinciri fazla çekmiştik ya. Bakın şuradan makasımızı alalım. Zincirden yukarıya doğru 1, 2, üçüncüyü bakın şöyle tek kanadından kestim. Şuradan çektim ve bunu burada sağlamladım. Ve burada bunu sakla, kenarını tığlarken ya da burada arkasında saklayabilirsiniz. Şimdi devam edelim. 1, 2, 3 çevirdim. Bu 14 trabzanıma birebir batacağım. Her zaman bu zincir birinci trabzan olarak sayılacak. Yani şuna batmayacağız. İkinciye batırarak bu 14 trabzanı yapacağım. Çok sıkı örmüyorum. İpim zaten güzel bir ip. Gerek yok. Sıkı taş gibi örmenize hiç gerek yok. Giyen de rahatsız olur. Sert bir örgü hiçbir zaman güzel olmaz. Şöyle bakın, hepsine birebir batarak geldim. Şimdi burada 4 tane bu şekilde boşluk hazırladık. Bakın 4 tane. Birinde ne yaptıysak öbürlerinde de aynısını yapacağız. Şimdi bu sırada bir boşluğun içine 4 artırma yapacağız. 1 trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. Ve 1, 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğun içine 2 trabzan yaptım. 4 tane. Bu boşlukta da aynı, bunda da aynı, bunda da aynı. Yani 4 boşluğumuzda da sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Aralara birebir batarak devam edeceğiz. Yapacağımız işlem bu. Şimdi öbür 3 boşluğumda da aynı şekilde devam ederek sıramın sonunu getireceğim. Sıramızın sonuna geldiğimizde bakın şu zinciri trabzan sayacaktık ya, bunun en üstteki tepe noktasına batırarak 1, 2 defa da buna da bir trabzan yaptım ve burada dümdüz oldu bakın. 1, 2, 3 zincir ve şimdi yine ilk boşluğumuza, yani bu 2 zincirli yere kadar aralara birebir batarak devam edeceğiz. Bu sıramızda ikişerli artırmalar yapacağız. Toplamda 8 artırma yapmış olacağız. Bir sırada 16, bir sırada 8 artırma yapacağız. Şimdi geldim buraya kadar. Şöyle. Bakın. Şimdi bu boşluğun içine bir trabzan, 1, 2 zincir, bir trabzan. 2 tane artırdım. Ve yine öbür boşluklarıma da aynı işlemi yaparak ilerleyeceğim. Burada 4, burada 2. Ve bu sıramı da böyle tamamlayacağım. Evet, bakın bu sıram da tamam. 4. sıramıza geçeceğiz. Şimdi ve yine aynı işlemi yapacağız. Buraya zincirimize kadar hepsine birebir batarak ilerleyeceğiz. Ve şimdi bu sırada 4'er 4'er artıracağız. Yani her zincirin içinde 4 artırmamız olacak. Bir sırada 2, bir sırada 4 olarak toplamda 10 sıra öreceğiz. Ama ben bu yeleğimde şurada delikler yapmıştım. Orayı da göstereceğim şimdi. İsterseniz öyle o şekilde delikler de yapabilirsiniz ya da bütün olarak devam edebilirsiniz. Tamamen yine sizin isteğinize bağlı. Ben göstereyim. Bakın buraya geldim. Burada 4, burada 2, şimdi 4. Bir trabzan, 2 trabzan, 1, 2 zincir, yine aynı yere 2 trabzan. Toplamda
4 tane yine artırmış oldum. Bütün buralara aynı işlemi yapacağız. Ve şöyle bakın. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 son 4 sıram kala, yani o 6. sırayı ördükten sonra 7. sırada bu delikleri yapmaya başladım. Şimdi 6. sıramızı da tamamlayalım ve deliklerimizi yapmaya başlayalım. Göstereyim size, isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu oraya kadar öreyim ve geleyim. 6 sıramı ördüm. Şimdi bakın. 1, 2, 3 ve yine ikinci trabzana batarak bakın. Tekrar bir tane daha yaptım. Şöyle şurayı 3 tane olarak ayarladım. Bir zincir çektim. Bir trabzan atlayıp ikinciye batarak bir tane trabzan yaptım. Bir zincir, bir atladım, ikinciye batarak bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir atladım, ikinciye, bir zincir, bir atladım, ikinciye. Şimdi zincir boşluğuma kadar böyle geleceğim. Zinciri sıkı çekiyorsanız şu aradakini 2 çekin. Ben sıkı çekmediğim için 1 çekiyorum ve tam denk geliyor. Şimdi bakın burada, şimdi bir zincir, bu buranın bir zinciri, boşluğun içine bir tane trabzan yaptım. Bir zincir, 2 zincirimi yine çektim. Tığım ipimi aldım, boşluğun içine bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir atlayıp ikinciye. Çünkü bu sıradaki artırmalarımız 2 taneydi. Bir alt sıradaki 4, bu 2. Bir zincir ve öbür boşluğuma kadar yine böyle ayarlayarak ilerleyeceğim. Buraya geldiğimde bakın son 2 tane bir zincir atladım. Şimdi burada ne oldu? Arada boşluk olmuyor. O yüzden bu zincirin içine bir trabzan yaptım. Bakın 2 tane yan yana oldu. 1, 2 zincir ve yine şöyle 2 tanemi yine artırmış oldum. Burada başlarken de 2 ile başlayacağım. Şurayı şöyle eşit göstereceğim. Bir zincir, bir atladım, ikinci, yani ufak bir ayarlama yaptım burada da. Öbür boşluğuma kadar ilerleyeceğim. Ve aynı şeyleri orada da yaparak sıramın sonuna gideceğim. Bu sıradaki artırmalarımız bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Evet, bakın burayı da tamamladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip çevirdim. Hemen birinciyi bıraktım, ikinciden devam edeceğim. Şimdi ne yapacağız? Bir zincir boşluğunun içine trabzan, bir trabzan tepesine, yani eşit gideceğiz yine. Birebir devam etmiş olacağız. Ta ki artırma yerimize kadar. Bu sırada her boşluğa 4 tane artırarak ilerleyeceğiz. Sıralarımızı şaşırmayalım. Başlangıçtan başladığımız gibi 4-2 4-2 olarak ilerleyeceğiz. Şimdi bakın oraya kadar geleceğim yine. Bir zincir boşluğuna, bir trabzan tepesine bata bata geldim. Şöyle bakın. Zincirimin içinde şimdi 4 tane artırma yapmam gerekiyor. 1, 2, 2 zincir, 2 trabzan. Burada sırayı şaşırmayın dediğim, bakın 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 ile devam edeceğiz. Ve yine sıranın sonuna kadar birebir bu işlemleri yaparak ilerleyeceğiz. Yani ilmeklerde kaydırma ya da azaltma yapmamış olduk. Şöyle de bir görüntü çıktı meydana. Bu sırada tamam. Şimdi aynı sırayı tekrarlayacağız. Yani şu delikleri aynı şekilde
Bu sırada da tekrarlayacağız. 1, 2. Bakın bir zincir, bir atladım ikinciye ve tekrar sıra. Burada yine 2 artırma yapacağız bu sıramızda. Burada 4 yaptık, 2. Bir dahakinde de 4 artırma yaparak 10 sıraya tamamlayıp bitireceğiz. Altta göstermiştim bu sırayı da nasıl yaptığımı. Aynı şeyleri yaparak sıranızı tamamlayın. 10 sıra yaptıktan sonra yeleğimizin kollarını ayıralım. Örneğini yaparak ilerleyelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, robamız tamam. Bakın böyle üst kısmını tamamladık ve bu şekilde oldu. Şimdi hem örneğimizi yapacağız hem de kol ayrımlarımızı yaparak örgümüze ilerlemeye devam edeceğiz. Hemen kenardayım. Burada bakın örgümüzün ters yüzündeyiz. Şimdi burada 5 zincir çekelim. 1 2 3 4 5. Buradan sayalım. 1 2 3 dördüncüye sık iğne ile bağladım. İpimi uzattım. Şimdi bu aynı sık iğneyi battığım yere 4 defa sararak bir fıstık yapacağım. Baştakini de 1 saydım. 2 oldu. 3 ve 4. Fıstığı toplarken şöyle elinizde tutun. Bakın. Bağladım. Ve buradan saydım. 1 2 3 dördüncüye bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3. trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. İpimi uzattım ve yine buraya aynı yere bir fıstık yapacağım. Bakın. Topladım ve bağladım. Bağladıktan sonra elimden fıstığımı bıraktım. 1 2 3 dördüncüye bir sık iğne yaptım. Şöyle. 1 2 3 4 5 zincir. Alttan 1 2 3. trabzana bir sık iğne yaptım. İpimi uzattım. Bu sık iğneyi batırdığım yerden 4 kere sararak bir fıstık çıkarttım. Parmaklarımla tuttum, hepsini çektim ve bağladım. Sonra bıraktım. 1 2 3 dördüncüye batırarak bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5. 1 2 üçüncüye batırarak bir sık iğne yaptım. İpimi uzattım ve buraya 4 defa sararak bir fıstık yapacağım. Tuttum, topladım ve bağladım. Bu artırma yaptığım zincirler, bakın köşeye geldim. Buranın içine bir sık iğne yaptım. Şöyle. Burada 1 2 3 zincir çektim. Kolu bırakacağız. Öbür arkaya bağlayacağız burayı. Bakın şöyle bıraktım ve arkaya getirdim. Bir sık iğne ile bağladım. Kolu da burada ayırmış oldum. Ve buraya bir fıstık yaparak devam edeceğim. Şöyle. Burada 1 2 üçüncüye batarak bir sık iğne yaptım. Germesin diye. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 atladım. Üçüncüye bir sık iğne. Ve böyle şimdi öbür kol ayrımıma kadar yine örneklerimi bu şekilde kurarak ilerleyeceğim. Gerekirse orada da bir ufak ayarlama yapacağız. Sıramın bakın sonuna geldim. Burada 2 tane kaldı ama ben buraya yine fıstığımı yapacağım. Şöyle, çünkü önlerin aynı gitmesi lazım. Buraya birleştirdim. 1 2 3 zincir çektim. Burada da koldaki geçişte 3 çekmiştik. Kolu bıraktım ve son bakın artırma yaptığım yere getirip bir sık iğne ile bağladım. Şimdi buraya fıstığımı yapacağım.
Ve öbür taraftaki sayıma da bakarak aynı şekilde birleştireceğim. Şimdi buradaki geçişte yine bakın 1, 2, 3, dördüncü. Ben de burada ne yapacağım? Dördüncüye bunu bağlayacağım. Eşit gitmesi için. 1, 2, 3, 4, 5. Ve bundan sonra işimiz daha da kolay oldu. Çünkü zemini oturttuğumuzda gerisi kolay bir şekilde gelir. 4, 5. Böyle yapalım. Çok güzel bir örnek. Bu renge de çok yakıştı. Yaptığınızda göreceksiniz ki severek öreceksiniz. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Burayı tamamlayınca. Böyle. Şöyle. İsterseniz 5 de yapabilirsiniz fıstıklarınızı. Yani hiç sorun olmaz. Nereye batıyorum? Kısa yaptım. Bakın bunu kısa yaptığım zaman ölçüm tutmuyor. Hemen şunu biraz daha uzatacağım. 2, 3, 4. Ve şimdi istediğim ölçüde oldu. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu sondaki zincire, şurada yaptığımız zincir tepesine sık iğne ile bağlayalım. 1, 2, 3 zincir. Bakın şöyle. Çevirdim ve buranın içine, bu boşluğun içine 5 tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. Şöyle. 4 zincir, 3, 4 zincir. Sadece bu 5 zincir çektiğimiz yerlere 5'er tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. 3, 4 ve 5. Bak şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir. Öbür 5 zincirli boşluğun içine 5 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Öbür boşluğun içine geldim. 5 trabzan. 2, 3, 4, 5. Bakın şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Şurada koltuk altında yaptığımız 3 zincirin içine de 5 trabzanımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4. Zaten ben videoya başladığımda bu jetlerin uçası tutuyor. Anlamadım. Hangi saatte oturursam oturayım bu jetler uçuyor. Burası Eskişehir. Evet, şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekeceğim ve öteki boşluğa bu sıramızı da böyle tamamlayacağız. Sıralarımı tamamladım ve şimdi sıranın sonundayım. Burada başlangıçta şu zincirle birlikte 6 tane trabzan yapmıştım. Bunu da 6 trabzan olarak bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yine fıstıklı sıramıza geldik. Bakın 5 zincir çektim. En sondaki bu trabzanın tepesine batırdım. Şöyle. En sondaki trabzana. İpimi uzattım. 1, 2, 3. Uzattım dediğimle 4. Topladım ve buraya bir zincir attım. Sıradaki 5'li trabzanların birincinin tepesine sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son trabzana batırdım. Baştaki ve sondaki trabzanlara batırarak ilerleyeceğiz. İpimi uzattım. 1, 2, 3 defa sardım. Baştaki ile 4 topladım ve bağladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Sondaki trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Zincir çekmeyeceğiz. Yine 1,
2, 3, baştakiyle 4 topladım. Bu fıstığı isterseniz daha da tombul hale getirebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Sondaki trabzana batırdım. Ve ipimi uzattım. Başladım. 1, 2, 3. Bununla birlikte 4. Topla, bağla ve ilk trabzanın tepesine birleştirdim ve bakın burası örgümüzün ön yüzü. Burada fıstıkları yaptığımız sıra arka yüzü. Ve sırayı tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Sona geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5 zincir birleştirmemiz. Bakın şu zincirin tepe noktası. Şura. Buradan birleştireceğiz. 1, 2, 3. Örgümü çevirdim ve trabzanlı olan yere geldik. Şurada bir 4 zincir yapayım ben. Biraz gergin gibi durdu. Ve buranın içine yine 5 trabzan. 2, 3, 4. Aslında 5 de bırakabiliriz burayı. Şu biraz geniş gibi oluyor ama 5 de bırakabilirsiniz. Şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve yine 5 zincirli yuvanın içine 5 trabzan. 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4. Öbür 5 yuva 5 trabzanlarıma geldim. Ve böyle yine bir karış ölçüye gelene kadar aynen bu şekilde örelim. Yani bunu yapacağız. Ve bakalım nasıl bir şey olacak bu güzellik. Şu hali bile çok farklı. Hadi o zaman örelim ve gelelim. Evet, örneklerimi ördüm. Şöyle göstereyim. Şimdi renkten dolayı tam net gözükmüyor olabilir ama bakın şöyle. Çok güzel oldu. Böyle farklı duruyor. Eğer ipiniz yeter derseniz ki yeter zaten 2 ip. Şu fıstıkları 4 değil de 5 yaparsanız daha da bir harika görünür. Şimdi şu örneklerimi bu şekilde kurdum. Bakın şöyle geldim. Kenar tığlaması yapacağım. İsterseniz yapmayabilirsiniz de ama ben kenar tığlaması yapmayı tercih ediyorum. Bakın şimdi şu sıramı ördüm. Buradan başlayacağım. Bütün etrafını aynı şekilde fıstıklarla döneceğim. 3 zincir çektim. Bakın bu son trabzanın tepesinden şöyle 2 kere sararak bir fıstık yaptım ve topladım. Bakın. Her trabzan sırasına bir fıstık yapacağım. Bakın buraya geldim ve buraya bağladım. 1, 2, 3. Yine 1, 2, 3 defa sardım ve topladım. Bir de bağladım bakın. Öteki trabzan sırasındayım. Tepesine batırdım. 1, 2, 3 zincir ve yine 3 defa sararak bir fıstık. Bakın nasıl güzelleşecek bu şimdi. Böyle 1, 2, 3. Bu örneğe yaptığım yerde bu şekilde ayarlayacağım. Bakın. Çok güzel oldu. Şimdi şuraya kadar burayı yapalım. Evet bakın sonuncuya kadar yaptım. Şuradan. Şimdi buradan da boyunu ölçerek yapacağım. 3 zincir. Bakın şöyle. 3. Şöyle geldiği yere yatıracağım. Bakın trabzan boşluğuna geldi. Şöyle 1, 2, 3 diyeceğim. Yalnız bu kenarda hangi yere batırdıysanız şu kenarda da ona göre ayarlayacaksınız. Şöyle eğdim. Bakın şimdi şurada da birleştirme yerine denk geliyor. Şuradan alacağım. Bakın şöyle. 1, 2, 3. 2, 3.
Bunu boşluğa denk getireceğim. Bir tane ekleme yerine trabzanların bir tane boşluğuna denk getirerek götüreceğim şimdi burayı. Böyle. Bakın şimdi ara boşluğuna buraya batırdığım yere 1, 2, 3. Böyle güzel oluyor. Bu kenarı tığlamayı ben çok beğeniyorum. O yüzden de kullanıyorum yeleklerimde. Çünkü güzel olmaları lazım. Hem de çok güzel olmaları lazım. Çünkü bir hedefim var. Bir amaç için yapıyorum bunları. Böyle buradan. Bakın şimdi buraya geldim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve fıstığımı yaptım. Şu ilk baştaki trabzana batırıp burayı bakın böyle geldim. Şimdi ne yapacağız? Buradan başlayacağız. Burada da yine bakın bu batırdığım trabzanın içine 1, 2, 3 topladım. Ölçtüm. Arada 3 trabzan bırakın. Şöyle. 1, 2, 3. Ve bütün etrafını dolaşalım. Şu alta gelelim. Burada da göstereceğim. Şöyle baktığımızda müthiş. Evet, bütün kenarı dolaştım. Buraya da geldim. Şimdi etek tarafındayım. Burada da bakın bu 5'leri kullanacağız. 1, 2, 3. Şimdi burada biraz hafifçe uzun çekin. Şöyle bakın bir yapın, deneyin. Şu sonuncu trabzana gelecek. Şöyle. Bakın sonuncu trabzana gelecek. Buraya bir sık iğne yaptım. Şöyle. 1, 2, 3. Hatta bu eteklerde 4 çekelim. Ve bu 4 boyunda yine fıstığımızı yapalım. Bakın şöyle. İlk trabzanın tepesine batırdım. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4. Yine buraya fıstığı yapalım. 3. Sonuncu trabzana batırdım. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yani her şeye bir fıstık yapmış olacağız. Bakın tepesine. Normalde buraya yapıyorduk, buraya yapmıyorduk. Tığlarken oraya da yapmış olacağız. 1, 2, 3, 4. Bakın trabzanların üzerine de fıstık yaptım. Şöyle. Bu şekilde olacak ve başladığımız noktada bitireceğiz. Evet, başladığım noktaya gelerek ipimi keseceğim ve örgümü tamamlayacağım. Kol kenarlarını aynı şekilde tığlayacaksınız. Hırka yapacaksanız da orada kolları buradan aynı şekilde örneğe gösterdiğim gibi kurarak ilerleyeceksiniz. Şöyle ipimi şurada saklayacağım. Bakın aldım içeriye. Arada bunu ben götürüp kaybederim. Şöyle de göstereyim. Biz çok güzel olduk yine. Çok tatlı olduk. Yapacak arkadaşlarım size kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.